Atlantis'in titreşimleri, tanrıların ve tanrıçaların kökeni nedir? Bu bölümde Tanrı'nın kökenini ve bugün sahip olduğumuz yapıyı yaratmaya yardımcı olan fikirleri birlikte keşfedeceğiz. Evrenin sessiz titreşimlerinden gelen bugün de her varlığa, her nefese merhaba. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve kendinizi Atlantis'in derin ışığına bırakın. Her atomun, her dalganın sizinle konuştuğunu hissedin. Bugün birlikte o ilahi bilgeliğin kapılarını aralıyoruz. Hazırsanız içsel ışığımızın rehberliğinde bir yolculuğa çıkıyoruz. İlahi fikri doğdu. Biz biyolojik olarak tanrısal olanla bağlantı kuruyorduk. İlk düşünürler fark etti ki dışarıda gördüğümüz her şey aslında bizim içimizde hissettiğimiz iyi ile bağlantılıydı. Gözlerini kapattılar, güneşe bakmayı bıraktılar ve içlerindeki ışığı aramaya başladılar. O anda anladılar ki ilahi ile bağlantılı olmak, iyiliğin bir parçası olmak ve ona ulaşmak için kendilerine bağlanmak gerekiyordu. Evrenin başlangıcında ilahi olan sadece kendini anlamaya çalışan bir bilinçti. Bu bilinç farklı perspektiflerde kendini görebilmek için birçok parçaya böldü. Bu ana boşluk, titreşimi ve diğer gerçeklikleri yaratmaya başladı. Evrenin her atomu bunu yansıtıyor ve var olan her şey kutsal. İçimizde bu bilinçle iyiliğin bilinci olduğunu fark ettik. Her şeyin perspektif olduğunu, evrenin sadece bir yönünün farklı bir yansıması olduğunu anladık. Dışarıdaki iyi şeyleri onurlandırmak yerine hepimizi birbirine bağlayan tek varlığın şekillerini onurlandırdığımızı gördük. İlk insanlar amaçlarının sadece hayatta kalmak olmadığını, aşkın bir hale gelmek olduğunu fark ettiklerinde diğer boyutlardan ve gezegenlerden varlıklar dünyaya geldi. Tanrı perspektifleri, farklı gerçeklikleri öğretmek ve insanların evrenin bir parçasının benlikten ayrıldığını anlamasına yardım etmek için geldi. Bu şekilde gerçek tanrılar ve tanrıçalar olabildik. Medeniyetin ilk aşamasındaki amaç evrenin nasıl çalıştığını anlamaktı. Böylece Tanrı'yı ve etrafımızdaki ilahi düzeni kavrayabildik. Her bitki, her hayvan, her kaya, her insan bize bakan bir Tanrı oldu. Tek bir göz tarafından gözlemleniyorduk. Bu tek göz benlik bilincinin oluşmasına yol açtı. Bu benlik tarihteki 3 ana konseptin merkezindeydi. Titreşim, enerji ve madde. Bunlardan özgür irade, bilgelik ve sevgiyi aldık. Bu üçleme Tanrı'nın temel kavramı olan tetetronu oluşturdu. Kilise duvarlarında gördüğümüz üçgen içindeki göz buradan geliyor. 3 dilimin ortası Tanrı'nın gözünü oluşturuyor ve aynı zamanda evreni ve zihni görmenin duygusal yolunu, kutsal ruh ve bedeni temsil ediyor. Akturianlar, Piladesliler ve Siruslular insanların gözlerini açmaları için anahtar getirdiler. Bedenimizde 3 farklı göz var. İlk göz bilinç,
İkinci göz içsel perspektif ve üçüncü göz epifiz bezimiz aracılığıyla birleşen göz. Böylece Tanrı gözlerimizden görüldü ve evrenin göz gibi olduğunu anladık. Evreni çevreleyen her şey birleşmiş renkler ve galaksilerle çevrili geniş bir alan ve her şeyin geldiği ve gittiği nokta siyah bir nokta. Tanrı'nın göz yapısı onu anlamak için en doğru şekildir. Sonra titreşim ve yapı boğaza indiğinde fiil ve kelime ortaya çıktı. Evren kendini gördü, yarattı ve söyledi. İlk şey titreşim, ilk şey fiildi. Hücre 4'e bölündü. Yeni bir göz ve ağız şekli ortaya çıktı. Bu sefer dikeydi ve rahim şeklini oluşturuyordu. Evrenin yaratılışı annenin rahmi gibi. Bu yüzden evren dişil bir enerjiye sahipti. Medeniyetler kadınlar aracılığıyla yaratıldı. Çünkü doğacak ruhu getirecek tek güç kadınlardı. 3 ağız ve 3 göz bilgiyi kanalize ederek Tanrı kavramını anlamamıza yardım etti. İlk kültürler, yıldızlardan bağı olmayan insanlar dünyanın titreşimle konuştuğunu anladı. Bu Tanrı değil, her şeyin titreşen bir bağlantısıydı. Siruslular birliğin titreşimlere bölündüğünü öğretti. 3 gözümüz varsa 3 amacı olmalıydı. Nefes almak, tefekkür etmek, ifade etmek. Kendini ilham veren zihin nefesi yaratır, seyreder ve verir. Yaratım böyle olur. Nefes almak, Tanrı'yı anlamanın ilk anahtarıydı. Boşluk nefes almaya başladı. 3 rüya gördü. İlham, her şeyi görmek ve yapabileceklerini fark etmek. 9 gözyaşı evrene düştü. Yaratılan ilk tanrılar, Muanim, bu 9 boyut, beyaz enerjiyle yaratım şarkısını besledi. 9 ev 3'e bölündü. Başın çakraları, bedenin çakraları ve alt çakralar. Bu evler tek bir titreşimle Tanrı'nın adını söyler. İlk titreşim kafamızda ışığın titreşmesi. 9 boyuttan gelen 36 ses yaratılıştaki ilk tanrılardır. Pozitif ve negatifleriyle 72 titreşim oluşur. Bu 72 tanrı ismi 6. ve 9. boyutlarda yaratabileceğimiz gerçeklikleri gösterir. İlk göz binlerce kez çoğalacak. Vanim'den Elohim doğacak. Elohim 6. boyuttaki tanrı ve tanrıçaları temsil eder. 3. boyuta gelen yapılar Tanrı'nın farklı yönlerine bölünür. Gezegenimizde tanrı ve tanrıça pozitif ve negatif gerçekliktir. Her titreşim, harf, 9 ünlü ve 36 ünsüz sesle yaratımın anahtarıdır. ...144 titreşim, hayat çiçeğinin tüm ifadelerini birbirine bağlar. İçinde tohum, dışında ağaç. Böylece her dünya, galaksi, gerçeklik yaratılır. Titreşim sesi teknolojisiydi. 144'ün titreşimine bağlanmak, Tanrı'nın bilincine ulaşmaktı. Geçmişte çok tanrıcılık, ilahiye odaklanmak için bir yoldu.
Hepsi tek Tanrı'nın farklı yönlerini temsil ediyordu. Çok tanrıcılık, ilahi olanın bir ve her bir yönüne odaklanmamıza yardımcı olan bir şeydi. Böylece her birimiz Tanrı'nın küresini gözlerimizden görebildik. Ve onlar farklı tanrılar veya farklı insanlar değillerdi. Onlar sadece Tanrı kavramlarının farklı yönlerini temsil ediyorlardı. Hepsini bir araya getirdiğimizde içlerindeki gözleri görebilen aydınlanmış olanlar bize sadece bir Tanrı olduğunu hatırlatmak için mesaj getirdiler. Böylece dünyaya monoteizm geldi. Ondan sonra yaşadığımız tek sorun, onu olması gerektiği yere değil, dışarıya koyduk. Ve şimdi gözlerini kapat, içine dön. Çünkü tüm bu bilgiler dışarıda değil, kalbinde saklı. Her nefeste Tanrı ve tanrıçaların titreşimi seninle birleşiyor. Bil ki tek bir ilahi var. Tüm yönleriyle sende. Sende açığa çıkan ışıkta. Her bakışta, her nefeste o birliği hisset ve yaşamını onunla doldur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.